Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, ayçiçeği, amigurumi anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım tığ işi, ayçiçek anahtarlıklarda istediğiniz renk kombinlerini uyarlayabilirsiniz. Ben modelin anlatımını yaparken Alize Cotton Gold iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak 2,50 milimetre ile anahtarlığı öreceğiz ve anahtarlığı yaparken bir adet de anahtarlık klipsine ihtiyacımız olacak. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir ve halkanın içerisinden 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, halkanın içerisine tekrar 4 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Halkanın içerisine toplam 10 tane bu şekilde fıstık oluşturacağız. Halkanın içerisine toplam 10 tane fıstık yaptık. İlk fıstığın tepesinden kaydırma yapalım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim. Sihirli halkanın ipini sıkıştırarak kesmiş olduğumuz bu ipi de ilmeklerin arka tarafından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek sihirli halkanın içerisine 10 fıstıktan oluşan bir tane daha daire yapmamız gerekiyor. İkinci dairede de toplam 10 tane fıstık yaptım ve ilk fıstığın tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim. Yapmış olduğumuz ilk fıstığın da iç yüzleri birbirine bakacak vaziyette birleştirelim ve tepede görünen ilmeklerin herhangi birinden kaydırma yapalım. Şimdi tüm daire boyunca karşılıklı ilmeklere sık iğne yaparak bu iki küçük daireyi birleştireceğiz. Son karşılıklı ilmekleri de birleştirdikten sonra burada ipi keselim ve ilk yapmış olduğumuz ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım.
Görmüş olduğunuz gibi iç içe geçmiş V'leri bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu ipi de yine ilmeklerin arka tarafından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Evet, ayçiçeğinin orta noktasını yapmış olduk. Şimdi sarı renk ile devam edeceğiz. İki halkayı birleştirirken yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir ve aynı boşluktan 5 kez ilmek yükseltelim. 1 2 3 4 5. Tığda ilmekler beklerken sonraki sık iğnenin tepesinden tekrar 5 kez ilmek yükseltelim. Ve şu an tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Bir zincir, fıstığı kapattıktan sonra 3 zincir daha yapalım ve tepede görünen boşluğun içerisine sık iğne, 3 zincir, ikinci fıstıkları yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine kaydırma, 3 zincir, yan yana her iki sık iğneden 5 kez ilmek yükselteceğiz ve toplam 10 ilmek yükseltmiş olacağız. Tığda bekleyen ilmeklerin hepsini toplayalım. Sıkıştırma zincirini yaptıktan sonra 3 zincir ve bu ilmeğin tepesine sık iğne, 3 zincir, ikinci 5 kez ilmek yükselttiğimiz sık iğnenin içerisine kaydırma, 3 zincir ve yan yana 2 sık iğneden bu iki desende yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve toplam yan yana 10 tane puf deseni oluşturmuş olacağız. 9 tane yan yana puf desenini yaptım ve şimdi 10. deseni yaparken aynı zamanda anahtarlık klipsini monte edeceğiz. 3 zincir ile son 2 tane kalan sık iğnelerin tepesine de 5 ilmekten oluşan puf desenlerini yapalım. Tığda bekleyen bütün ilmekleri kapattıktan sonra sıkıştırma zincirini de yapalım ve bir zincir anahtarlık klipsinin ucundaki zincirden kaydırma yaparak burayı birleştirelim. Tekrar bir zincir ve yapmış olduğumuz puf desenin tepesine sık iğne yapalım. 3 zincir ve son puf desenini yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim ve kesmiş olduğumuz ipi de ilmeklerin arka tarafından gizleyebildiğimiz kadar gizleme işlemini yapalım. Evet, böylelikle anahtarlığımızı da tamamlamış olduk.
Zinciri de bu şekilde gayet muntazam monte etmiş olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.